Merhaba seyirciler. Bu videoya nasıl başlayacağımı aslında film hakkında neler söyleyeceğimi çok düşündüm. Zira aklımda o kadar çok şey var ki herhalde hepsini anlatmaya kalksam 24 saatten fazla sürer. Elimden geldiğince kısa tutmak istiyorum. Çünkü hem spoiler vermemek hem de o muhteşem büyüyü ve izledikten sonra aldığınız zevk ve hazzı kaçırmak istemiyorum. Dikkat edin. İzlerken demiyorum. Altını çizerek ve büyük harfler ile söylüyorum. İzledikten sonra. Evet, yapımımız üçleme olan filmin ilk bölümü. Adı Unbreakable. Daha sonraki videolarımda bahsedeceğim filmin ikinci bölüm ismi Split ve en son yani üçüncü bölümümüzün ismi ise Glass. Unbreakable, ABD yapımı filmimiz 2000 yılında çekilip aynı yıl gösterime girmiş. Ülkemizde ise Ölümsüz ismiyle vizyona çıkmış. Lakin Unbreakable aslında kırılmaz anlamı taşımaktadır ve izledikten sonra siz de hak vereceksiniz. Keşke Türkçe anlamı ile vizyona girseymiş. Bence orijinal adını daha çok hak ediyor. Gelelim yönetmen, yazar ve yapımcıya, yani Night Shyamalan. Bu dünya ile öteki dünya arasında gidip gelen kahramanların korku ve gerilim öyküleriyle ünlenen Night Shyamalan, Alfred Hitchcock'un yeni nesil varisi olarak kabul edilmektedir. Burada parantez açmamak elde değil. Çünkü en sevdiğim yönetmenlerden birisidir Shyamalan. Özellikle 6. His, Köy, İşaretler filmlerini ne zaman izlesem aynı duyguyu, etkiyi uyandıran filmlerdir. Ve bana göre adına sanat denecek ender filmlerdendir. Çıkardığı her filmi izlemek isteyeceğim nadir yönetmenlerden birisidir. Öncelikle başrolde Bruce Willis ve Samuel L. Jackson var. Zaten bu iki ünlü aktör yan yana gelmişse filmin kötü olma ihtimali yüzde kaçtır ki? 6. His gibi kült bir filmi dünya sinemasına kazandıran türünün efsane yönetmeninden yine çoktan kült kategorisine girmiş bir gerilim başyapıtı bu film. Hemen belirtmekte fayda var. 2011'de Time, filmi tüm zamanların en iyi 10 süper kahraman film listesinde 4. sırada yer verdi. Ve ünlü yönetmen Quentin Tarantino ise 1992'den beri vizyona giren en iyi 20 film listesine bu filmi dahil etti. Türkiye'de Ölümsüz olarak vizyona giren filmi izlemeden önce bildiğiniz bütün detaylardan, yorumlardan kaçının ve açık bir zihinle izlemeye çalışın lütfen. Şimdi size bu filmi spoiler vermeden anlatmaya çalışacağım. Bu film iki kişi hakkında. Birisinin kemikleri doğduğundan beri sık sık kırılmış olan çizgi roman sanatçısı, diğeri de bütün yolcuların öldüğü fakat kendisinin burnu bile kanamadan bir tren kazasından kurtulmuş, hatta hayatında bir kez bile hastalanmamış, özellikle kemiği hiç kırılmamış olan birisini ve bu ikisinin buluşmasını anlatıyor. Bu filmi spoiler vermeden anlatmak gerçekten zor. Ama şunu söyleyebilirim ki bu film tüm zamanların en iyi süper kahraman filmi değil. Ama kesinlikle en eşsizi. Böyle bir konuyu ele alışı, işlenişi oldukça ince. Ve eğer bu film için ümitliyseniz beklentilerinizi düşürecek şekilde aslında. Bu film sandığınızdan daha farklı. Bu filmde bazı tekrara sarmış diyalog ve sahneler olsa da genel anlamda etkilenmemek elde değil. Ya da final sahnesinde ilham almamak da öyle. Bir süper kahraman olmanın yaşama amacını yerine getirdiği zaman hayatın anlamlı olmasını çok iyi anlatmış. Mükemmel değil ama kesinlikle izlemeye değer. Fakat herkese göre bir film değil. Farklı bir süper kahraman filmi bu. Süper kahraman deyince aklımıza gelen ilk sıralarda Superman ve Batman gibi kahramanlar gelir ya. Hepsini unutun. Çünkü bu gerçekten farklı. Neden farklı? Öncelikle gerçekten kelimelerin yetmeyeceği kadar iyi bir film. Çekim şekli, kullanılan müzik, insanın içine işleyen karanlığı, karakterler, diyaloglar ve oyunculuklar. Ünlü yönetmenin kesinlikle en iyi filmlerinden birisi diyebilirim. Oluşturulan kurgu çok başarılı. Filmdeki geçişler, sahnelerin çekimleri, kamera hareketleri ve görüntü kalitesi gerçekten üst düzeyde. Bunların tamamını bir arada bulabildiğimiz ender filmlerden birisi.
Bruce Willis ve Samuel Jackson resmen oyunculuklarıyla döktürüyor. Ama asıl önemlisi, lütfen burayı iyi dinleyin, çizgi roman dünyasını sinemada en iyi anlatan film olması. Hem de bildik çizgi roman uyarlamalarının tam tersine bir anlatımla. Zaten bir uyarlama olmayan Ölümsüz filmi efektlerle kusursuz kahraman portresiyle göz boyamak yerine çizgi roman dünyasını içinde yaşadığımız gerçek dünyaya başarıyla taşıyan bir kült film. Bazı filmler vardır, biraz durgun, biraz sıkıldığımız, hatta sonraki adımlarda neler olacağını tahmin ettiğimiz. Evet, bunların hepsi oluyor. Ama sonra tıpkı 6. His filminde olduğu gibi halıyı tam altımızdan öyle bir hızlı çekiyor ki filmin son saniyelerinde bize verdiği her şeyi, her beklentiyi alıp götürüyor. Pek çok insan bundan öylesine hayal kırıklığına uğrayacak ki sonunda belki de filmden nefret edecekler. Ben de yaklaşık 5 dakikalığına yaptım. Artık filmin bu geceden sonra uzun bir süre beni düşündüreceğini, kelimenin tam anlamıyla düşüncelerimi harekete geçireceğini biliyorum. Hemen şimdi tekrar görmek istiyorum. Zekice, zekice ve zekice. İyi seyirler.